falan var mı burada? Ya kurt çok. Çok kurt var. Gece Akdağ Tabiat Parkı'nda kaldım. Sabahleyin Akdağ Tabiat Parkı'ndan buraya yaklaşık 40 dakikalık bir araba yolculuğuyla geldim. Yavaş yavaş geldim. Saat 10. Burası İkizçeşme. Yolun sonu. Yani zirveye çıkmak isteyenler buraya kadar gelebiliyor. Bundan sonra yürüyerek çıkıyor. 2446 metre. Denizli'nin Çivril ilçesi ile Afyon'un Sandıklı ilçesi arasında sınır oluşturuyor. Sabahleyin geldiğimde mis gibi kekik kokuları falan vardı. Şimdi burnum alıştı herhalde. Şimdi fazla alamıyorum. Hava sıcaklığı 11-12 derece ama yani üşütmeyen, güneş olduğu için üşütmeyen bir hava sıcaklığı var. Küçük bir su kaynağı var burada. Gördüğünüz gibi. Evet, tırmanışımın ilk dakikaları. Evet, halen de orman içindeyim. Çıkamadık ormandan. Çıksak iyi mi kötü mü onu da bilemiyorum. En azından bir gölge sağlıyor. Ama önümü net görmek de istiyorum. Onun için ormandan çıkmak da istiyorum. Bir de orman biraz riskli. Bastığın yerler boş olabiliyor. Gördüğünüz gibi yıkılmış bir sürü ağaç. Bayağı bir eğim çıktım. İnşallah bundan sonra tatlı bir eğim vardır. Yine ilginç ağaçlar. Belirgin bir patika göremedim. Yani var demişlerdi ama gözümden kaçırdım veyahut kapandı. Evet, zirve şu mu emin değilim. Bunların arkasındaki değildir inşallah. Bu bile bayağı uzak. Şu anda en yüksek o gözüküyor. Yavaş yavaş devam edelim. Ağır tempoyla. Evet, bir su kaynağı. Bunu yeni yapmışlar galiba. Ama zemine koydukları taş suyun gücü karşısında dayanamamış. Bakalım, aşağıdaki aynı su ama burada kalite biraz da artması lazım. Evet. Aşağısı 130 falandı, burası 117-116 civar. Evet, daha soğuk. Evet, daha yolu yarılamadık. Ormanı geride bıraktık. Az önce su gördüğüm vadinin biraz gerisinde bir ahır vardı. Burada da yapılmış ama şu anda kullanılmayan bir baraka var. Karşımda da bir kayalık var. Kuşlar.
barakalar, ahırlar gözüküyor. Evet, yolun çoğunu kat ettim. Herhalde bir 2'sini geçtim, 1'i kaldı. Rakım olarak da 2140 metredeyim. 2446 idi. Yani son 300 metre. Artık Sandıklı'nın ovası olduğu gibi gözüküyor. Sandıklı gözüküyor. Yangın gözetleme kulesi gözüküyor. İşte o ahırların olduğu yerden geldim. Saat kaç? Saat 12:10 geçiyor. 2 saat oldu. Herhalde bir saat daha sürer zirve. Eğer 1 saat sürerse tahminimden biraz daha erken varmış olacağım. Ama en dik yerindeyim. Sinek çok var çünkü ineklerin bıraktığı gübreler var. Ama rahatsız edici sinek değil, sivri değil yani. Etrafında dolaşıyor sadece. Aslında burada iyi arıcılık olur. Niye yapmıyorlar bilmiyorum. Artık sırta ulaştım. Sırtın arkası çevril gözüküyor. Bayağı da büyük bir ovaymış. Sandıklı çok uzakta. Buraya çevril yakın. Keçilerin bir kısmı da burada. Ben buraya doğru yöneliyordum. Orada zirve taşını gördüm. Ama şurada da var. 2 tane de kulübe var. Şuradakine bir gideyim. Zirve burasıysa zaten bir zirve defteri olacak. Zirve burası değil herhalde. Zirve defteri gibi bir şey yok. Diğeriyle hemen eşit aslında. Az önce baktığım yer 2410 metreydi. Zaten zirve defteri de yoktu. Şurada bir şeyler olduğuna göre zirve orası. Orası da 2446. Ege'nin en yüksek zirvelerinden bir tanesi. Evet, zirve defteri de parçalanmış. Bayraklar yırtılmış. Bileydim bayrak getirirdi. Zirve defteri yenilerler herhalde yakında.
ileride şimdi belli oluyor mu bilmiyorum, bir beyazlık var. Orası Acıgöl. Çok sığ zaten. Bu Çivril Gölü de sığ. Belli zaten. Bir sürü adacıklar oluşmuş. Bayağı da net, güzel gözüküyor. Biraz gölü iyi göreyim diye biraz aşağıya indim. Göl çok sığ. Evet, aşağıda bir geyik görüyorum. Kamera ne kadar görüyor bilmiyorum. Evet, kulaklarını dikti, bana bakıyor şu anda. Bakalım ne yapacak, kaçacak mı? Arkada da var. Evet, hareket ediyor şu anda. Diğeri de kalktı. Evet, dönmüşler köşeyi. Geyikleri görmek için bayağı bir aşağıya inmişti. Şimdi tekrar zirveye doğru döneyim. Beklediğimden daha hoş oldu. Hem Çivril Gölü'nü çok net gördüm. Hava da iyi. İki de geyik gördüm. En güzeli de o zaten. Denizli'nin Çivril ilçesi şimdi daha net gözüküyor. Şu tarafta herhalde Çivril'i, ne tarafa? Dinar tarafına bağlayan yol herhalde. Sandıklı bayağı uzakta. Gözükmüyor net. Yani nasıl söyleyeyim? Şöyle parmağım doğru mu gösteriyor bilmiyorum. Şuralarda Sandıklı, seralar falan gözüküyor önünde. İşte arka tarafta Kumalar Dağı. Aşağısı Akdağ, Akdağ Tabiat Parkı. Yani Akdağ burası da, aşağısı Akdağ Tabiat Parkı. Yani çok son zamanlarda popüler. Gölette sonradan yapıldı. Yangın Gözetleme Kulesi karşıda. Bayağı bir ormanlık alan var. Yani iki yamaç arasında ısı farkı bayağı belirgin. Şimdi şey tarafından, Sandıklı tarafından soğuk esiyor. Diğer tarafa geçtiğim zaman rahatsız etmeyen bir rüzgar oluyor. Zaten dün Yazılı Kanyon'a gitmiştim Isparta'da. 41 dereceydi sıcaklık. 41 derece. Akşam Akdağ'a döndüm. Çadır kurdum. Sabah kalktım. 3,5 dereceydi dışarısı. Yani 12 saat arayla korkunç bir sıcaklık farkını yaşadı. Şu anda burası da bilemiyorum, bugün 26 falan, 26-27 diyor da tabii bu rakımı hesaplarsak burası herhalde 15 derece falandır. Evet, bu kadar yeter. Artık dönüşe geçeyim. Bayağı oyalandım. Dönüş hızlı olur herhalde. Yine de dikkatli gitmek lazım. Çivril'e daha yakın olduğu için Çivril'den daha çok insan geliyor buraya. Çivril Belediyesi etkinlikler düzenliyor. Kışında çıkıyorlardır buraya büyük bir ihtimalle. Belki kış için yapılmıştır. Ama işte virane. Bayağı kalın duvarlar. Aslında değerlendirseler ya.
Bu daha küçük. Evet, şu anda bayağı dik bir iniş gerçekleştiriyorum. Çıkarken sürekli kavis vererek çıkmıştım da inerken yorulmadığım için çaprazdan hızlı bir şekilde inmeye çalışıyorum ama bayağı dik buralar. Allah korusun bir yuvarlanırsa, yani bir nevi uçurum gibi bir şey. Yani yeşillik sizi aldatmaz. Aşağıda büyük başlar. İlk şurayı zirve zannetmiştim. Meğer zirve şurasıymış. Buradan pek belli olmadığı için orayı zirve olarak anlamamışım. Şimdi patikayı bulmaya çalışıyorum. Biraz farklı bir yoldan geçtim. İnşallah bir uçurum çıkmaz karşıma. Senin isim neydi? Muhammed. Muhammed. Baban Ali. Konuşmuştuk onunla. 79 yaşında maşallah. Dağlarda. Çiftçilik yapıyorsunuz diğer zamanlarda değil mi Çivril'de? Ne oluyor Çivril'de? Çivril'de her şey olur. Orası daha verimli buraya nazaran Tabii ya, zannedersin. orası sulak. Evet. Yani gölde maşallah yani derin değil ama kurumakta kurumuyor, iyi yani. Ya göl kurumuyor da sulamalara gidiyor bütün. Yani eninde sonunda o kuruyacak yani herhalde. Kurumuyor. İyi azalıyor da. İyi bari. Kurumuyor. Yani bütün Çivril Ovası'nı, Baklan Ovası'nı bayağı büyük ova orası. O göl suluyor yani. Kaç tane hayvanınız var? Var biraz işte ya. Baban 300 falan demişti herhalde o civarlarda. Var. Bunlardan peynir yapıyorsunuz herhalde. Yok sağmıyoruz. Yani şu anda yavrularını emziriyorlar. Sade oğlaklar emiyor. O sağma zamanı aşağıda değil mi? Yaz zaman işte Ağustos'tan sonra. Yani yazın o yavruları. Şimdi sağma imkanı olmadığı için. O zaman iş kolay. Hayvanlar kendi dolaşıyor zaten. Öyle. Köpek falan var mı? Var köpek ya. Ama köpek hoş bunların peşinde dolaşamaz değil mi ya? Dolaşma mı ya? Köpeksiz olmaz. Ne bileyim, bunlar her yere çıkıyorlar ya. Olsun. Baksana ya, tepeler uçurumlarda. Onlar gelir kendi. Bir şey kapar mı bunları? Kurt falan var mı burada? Ya kurt çok. He. Çok kurt var. Bir ara haberlerde aşırı yani. Yılkı atlarını parçaladılar diye bir haber vardı ama burası mıydı emin değilim. Afyon diye geçmişti herhalde, burasıdır. Ne o? Bu vahşi atlar var ya kendi başına dolaşan. Kurtlar tamam. Bir tanesini kıstırıp parçaladılar. Ya çok kurt ya. Aşırı yani. Ama insana şey yapmıyorlar herhalde ya. Ya insana pek şey yapmıyor da. Ama hayvan yakaladı mı? Hayvan yakaladı mı çok zarar veriyor. Aşağıdaki sudan aldım. O iyiydi. Bir de buna bakalım. İyi mi değil mi? Evet, dönüş yolundayım. Biraz muhabbete daldık. İnşallah fazla gecikmeyen. Evet, şu görünen yerin de arkasına çıkmıştım. Şimdi devam ediyorum. Artık ormana geldim. Şu büyük olan bayağı büyük. Arkasındaki de öyle. 3 çeyrek kala çıkmıştım yola. 5 çeyrek kala indim. 2 saat. Çıkış 4 saat, iniş 2 saat. Yavaş yavaş inilirse 2-2,5 saat inilir. Yani toplam 6,5 saat falan. İniş çıkış.